Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni bir projeyle daha karşınızdayım. Minyatür bir şapka yapacağız. Bunun için gerekli olanlar karton, jüt ve şey böyle süsleme malzemeleri gerekiyor bize. Tüyler olur, danteller olur. Öncelikle şapkamızın üst kısmı için şapkamızı yapacağımız boyutu siz belirleyin. Hani hangi boyutta yapmak istiyorsanız. Daireler çıkarmanız gerekiyor. Bir tanesi şapkanın üst kısmını, diğeri alt parçasını oluşturacak. Öncelikle üst kısmını oluşturuyoruz. Şapkamızın büyüklüğünü yaparken belirleyeceğiniz daire bu şapkamızın genişliğini ve yüksekliğini de belirleyecek. Hani üst kısmının parçası mesela küçük. Ben burada küçücük bir parça kestim. Çünkü minyatür bir şapka yapacağız. Siz bunun daha da miniğini yapabilirsiniz. Daha da büyüğünü çalışabilirsiniz. Bu tamamen burada keseceğiniz daireye göre ayarlayabilirsiniz. Ne şekilde, hangi boyutta bir şapka yapacaksanız. Ben geri dönüşüm malzemeleri kullandığımı daha önce de söylemiştim. Bu eski bir çantam. Daha artık kullanmıyorum. Yani oldukça yeni. Aslında eski dediğime bakmayın. Malzemeleri oldukça yeni. Ben olabildiğince de evde olan malzemelerinizden faydalanmanızı istiyorum bu çalışmaları yaparken çünkü. Geri dönüşüme de oldukça önem verdiğim için sizler de bu anlamda doğamıza ve dünyamıza destek olmuş olabilirsiniz. Evet, bu şekilde iki parça daireyi oluşturdum. Ve bu da şapkamızın küçük parçanın altına getireceğim çalışma. 1 santim kadar eninde. Bu şekilde etrafına döneceğim. Şapkamızın üst parçası ve aşağı doğru inen, o üst parçanın aşağı doğru inen payını oluşturuyoruz şu an. Son olarak o parçaya tabii en altındaki büyük dairemizi oluşturup en son süsleme kısımlarına geçeceğiz zaten. Bu kısmı da istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben burada 1 santim gibi kullandım. Yarım santim kullanabilirsiniz. Biraz daha uzun yapabilirsiniz. Sihirbaz şapkası oluşturabilirsiniz gibi gibi birçok alternatif yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Öncelikle bu kenar parçamıza ben parçamızı, jüt parçamızı ekliyorum. Mumlu jüt bu. Böyle parçaları, tüyleri, ipleri kenardan çıkmıyor. Daha derli toplu duran bir parça malzeme. Bu şekilde şapkamızın etrafını yapmadan önce kumaşı yerleştirirseniz işiniz çok daha kolay olur. Uyguladıktan sonra yapıştırma işlemlerini yaptıktan sonra bu kumaşları dönmeye çalışırsanız güzel bir görüntü elde edemezsiniz. Potluk yapar. O yüzden öncelikle parçamızı kartonumuzun üzerine yapıştırıyoruz ki etrafına küçük dairenin kenarlarına yapıştırırken de oldukça düzgün bir görüntü elde edebilelim. Ve o katlı olan kat gelecek parçalar da şapkamızın iç kısmında kalsın. Dışarıda kötü bir görüntü oluşturmayalım. Tabii bu jüt parçalarda özellikle çalışırken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi uç kısımları biliyorsunuz. Daha önce kullandıysanız biliyorsunuzdur. Çok çıkıyor. İplikleri ayrılıyor, tel tel ayrılıyor. Onun ayrılmasının önüne geçmek için oldukça sıkı bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor o kısımlar. Atmaya devam ederse yaptığınız çalışma ilerleyen süreçte bozulabilir tutkal kurudukça. O yüzden bu uçlardaki parçaların özellikle tutması çok önemli. Yani parçalar oradan çıkarsa bir yün gibi sökülmeye devam edecektir. O parçaları tek bir parça dahi bu şekilde kalırsa sıkı bir şekilde yapıştırmaya özen gösteriyorum. Her köşesinde aynı işlemi uygulamaya siz de lütfen özen gösterin ki o kadar emek vererek yaptığınız çalışmanızda sürprizlerle karşılaşmayın daha sonra. Evet, bu şekilde kenarda olan parça yapıştırdıktan sonra her yerini güzelce istediğim gibi kesebiliyorum artık. Oralardan atma yapmayacak çünkü gördüğünüz gibi çıkan parçaları da attım. Evet, yani bu şekilde yapıştırdıktan sonra artık buralardan atma yapmayacak. Ve şimdi buna dairesel hacim kazandırmak için birazcık büktüm.
Şimdi küçük üst parçamıza jütü yapıştıracağız. Bunu da yine her zaman dairelerde kullandığım yöntem, paylarını veriyorum kenarına keserken ve bu payları kestikten sonra da etraflarına, kenarlardan yine dairenin hacmini muntazam alabilmesi için çentikler atıyorum. Böyle küçük kesikler atıyorum ki kenarlardan potluklar yapmasın. Tabii jüt biraz kaba kumaş olduğu için ve çok küçük alanda çalıştığımız için bu birazcık bizi zorluyor. Ama yine de olabildiğince güzel bir görüntü elde etmeye çalışıyorum ve tutkal sıcak da olsa, gördüğünüz gibi silikon sıcak da olsa elimle buna baskı uygulayarak olabildiğince güzel bir doku, görüntü yakalamaya çalıştığım için hemen işlemi yapmaya çalışıyorum ki kenardaki potlukları alabileyim. Bunda gerçi iyice yapıştırdığınız zaman kenarda potluklar olsa dahi kabartılı olan kısımları makasla kesebilirsiniz. O potlukları alabilirsiniz. Ve bir de bu da zaten şapkanın üst kısmı olacağı için ve alt tarafta kalacağı için çok problem olmayacak. Sadece dönüş noktalarının muntazam olmasına özen gösterin ki üstten görüntüde üstten bakıldığında görüntüde kötü bir şey, hani gözü rahatsız eden bir durum ortaya çıkmasın, oluşmasın. O yüzden minik bir yüzeyde çalıştığımız için buralarda birazcık özenli ve hassas davranmamız gerekiyor. Bu şekilde, evet, ben spatula gibi kullanıyorum metali. Oldukça sıcak ve oradaki parçalar tutamayacağım kadar küçük olduğu için falçata yardımıyla da o kısımları yapıştırmaya özen gösteriyorum. Buralar iyice yapıştıktan sonra fazlalıklardan kesip atabilirsiniz. Onlar çok sorun olmuyor. Önemli olan iyice yapışmış olması. Açılma yapmıyor yapıştıktan sonra. Evet, yapıştırma işlemimiz de tamamlandı. Küçük parçamız da Evet, alt parçayı da oluşturdum hızlandırılmış şekilde. Onu özellikle yaptım aslında. Birazdan size göstereceğim. Şimdi üst parçaya uygulayacağımız parçanın uçlarını birbirine bu şekilde sabitliyorum. Tam ucu ucuna yapıyorum. Çünkü jüt zaten kabarık durduğu için ve üst üste gelirse bu parça yapıştırırken çok daha kaba duracaktır. Bir de küçük bir parça olduğu için tam bir yüzük görüntüsü yakalamam gerekiyor. Aksi halde hoş durmayacak. Bu şekilde daha zarif duruyor. Tam ucu ucuna yapıştırmak birazcık zor olabilir ama böyle yaptığınız zaman, bu şekilde yapıştırdığınız zaman daha estetik duruyor. Evet, bu şekilde tamamen yapıştırıp içteki küçük parçaları da temizledikten sonra şimdi dairemizi yapıştıracağım ve şapkamızın üst kısmı tamamen hazırlanmış olacak. Daha sonra bu şapkamızı size kadifeden de, kadife parçadan da bir şapka yapacağım. Onun yapılışını da göstereceğim. Onda biraz daha farklı detaylar uygulayacağız. Nasıl olduğunu ilerleyen süreçte kanalıma abone olup takip ederseniz, bildirimleri açarsanız bir başka şapka çalışması daha farklı teknikte göstereceğim. Bu şekilde yapmayacağız onu. Evet, bu şekilde yapıştırdıktan sonra alt ve üst parçayı, şapkamızın üst kısmı hazır. Şimdi alttaki uyguladığım parçayı özellikle biraz daha küçük kestim. Bu dairenin bir küçüğü. Bakın, ebatlar uyumsuz olduğu zaman birbiriyle hiç de hoş olmayan görüntü elde ediyorsunuz. Bu şekilde. Bunu göstermek için yaptım size bu parçayı. Böyle bir görüntüde şapkayı ne süsleyebilirsiniz ne herhangi bir şey yapabilirsiniz. Hiçbir işinize yaramaz. O yüzden burada bu oranlar çok önemli. Onu görebilmeniz için yaptım. Şimdi benim cetvelimde bu ölçü yoktu.
Bu büyüklükte bir daire yoktu. Herhangi bir kapak kullanarak yaptım. İsterseniz önce küçük parçayı yaptığınızda bir parçanın üzerine koyup aşağı yukarı hangi büyüklükte istediğinizi düşünüp ona göre birçok malzeme var evde kullandığımız biliyorsunuz. Bu şekilde kapak olabilir. Birçok şeyin kapağı var farklı büyüklüklerde. Ya da de kullanabilirsiniz, pergel de kullanabilirsiniz daireler oluşturabilmek için. Bu şekilde ben bunu tek kat parça olarak kesiyorum. Bunu herhangi bir yere yapıştırmayacağım. Yani tek kat parça olarak kalacak. Altına sadece kenarlarını tutabilmesi için aynı boyda bir tane astar uygulamayı düşünüyorum. Hiçbir şeye yapıştırmazsak daha önce de söylediğim gibi altlardan atmaya devam edecek. Bu şekilde aynı büyüklükte bir tane astar kestim. Keseceğim. Astarı çıkardım gördüğünüz gibi. Ve özellikle kenarlarına çok dikkat edeceğim silikonun gelmesine. Çünkü şapkanın kenarlarını kestik ve oraları bir an önce sıkıca yapıştırmam lazım ki dairenin görüntüsünü de inanılmaz bozacaktır. Önce ortaya bir damla yaptım kaymaması için ve daha sonra kenarlarına bolca silikon sürüp astarımızı parçamıza yapıştırdım. Çünkü dediğim gibi hani bu kenarları çok sıkı yapıştırıyorum. Eğer oradan bir tane ip çıkarsa daire görüntümüz tamamen bozulacak ve bir tarafı eğri görünmesine sebep olacak. O parçalardan çıkmamasına özen gösteriyorum. Bu şekilde yapıştırma işlemim de bitti. Neredeyse şapkamız hazır. Sonrasında süslemeye geçeceğiz ve en keyifli kısımlarından birisi. Evet bakın bu ölçü oldukça güzel oldu bence. Büyüklük olarak gayet güzel. Siz bunlara kenarlarından hacim de verebilirsiniz. Hani biraz aşağı yukarı şekilde oynatabilirsiniz. Ya da bir tel yardımıyla da böyle ince bir tel yardımıyla da kenarlarını kavislendirebilirsiniz isterseniz. Küçük bir astarla jüt arasına daire şeklinde tel takıp oralardan hacim de verebilirsiniz şapkanıza. Evet, küçük üst parçamızı da şimdi alt parçamıza yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi tam ortalı yapıştırın. Ben şapkamda tüy, çiçek ve bu şekilde tül kullanacağım. Parçam vardı elimde. Bunlardan kullanacağım. Uç kısmına bunu da ekliyorum. Daireyi biraz daha küçük yapabilirsiniz. Hacmini böyle bu şekilde geniş parça kullanacaksanız çünkü bu da genişletiyor biliyorsunuz şapkanın görüntüsünü. Aslında şapkanın büyüklüğü o kadar değil ama tül de gelince biraz daha genişliyor. Yani kullanacağınız malzemeleri de önceden düşünerek yaparsanız e, hayal kırıklığı yaşamazsınız. Ebatlandırmada sıkıntı yaşamazsınız. Benim istediğim bu büyüklükte. O yüzden burada herhangi bir problem yok. Ama siz daha aynı ölçüde kalsın istiyorsanız daha ince bir biye ile şapkanın etrafını dönebilirsiniz. Boncuk geçebilirsiniz. İstediğiniz her malzemeyi kullanabilirsiniz elinizde ne varsa ya da nasıl bir tasarım oluşturmak istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Zaten sanatın en güzel yanı da bu. Özgürsünüz ve sizin düşünceleriniz, tarzınız önemli. Bu şekilde etrafında dönüyorum tamamen. Dediğim gibi çiçek ve tüy kullanacağım üst kısımlarda da. Vintage çalışmalarıma uygun. Beni daha önce de izleyenler biliyordur. Hep bu tip parçalar, malzemeler kullanıyorum. Zaten çok sevdiğimi söylemiştim. O yüzden bunların dokusuna da tüller ve tüyler ve boncuklar ve çiçekler ve ışıltılar birçok şey, altın renkleri gibi birçok şey bu çalışmalarda gideri olan parçalar yani gayet yakışan ve uygulanabilir malzemeler. O yüzden de ben de ağırlıkla bunların hepsinden olduğu için bir tarzı olduğu için çalışmalarımın zevkim bu yönde olduğu için bu tarz çalışma malzemeler çok fazla. O yüzden uyum yakalamakta çok zorlanmıyorum. Alternatif çok fazla elimde.
Siz de mutlaka bir şeyler yaparken bir tarz belirlerseniz işiniz daha kolaylaşacaktır. Yani vintage çalışırken rustiye dönmek isterseniz o anlamda malzeme bulmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü hepsinin dediğim gibi tarzı birbirinden çok farklı. Evet, şimdi birleşim yerine böyle bir şey geçmeyi düşünüyorum ama hani bu biraz kaba duruyor. Çünkü alt tarafına da bir çalışma yapacağım. Bu kısım kusura bakmayın lütfen çok videoda çıkmamış. Ya da sadece onu da takıp bırakabilirdim. Farklı bir renk dönebilirdim ama buraya da döneceğim için çok kaba da yapmak istemedim. Hani bunlar da alternatif, böyle de yapabilirsiniz. Daha sade de bırakabilirsiniz. Ben çiçek ve şey kullanacağım için, tüy kullanacağım için bunları yapmayı istemedim. Hani oralarda başka şeyler kullanırım diye düşündüm. Ama üst birleşim noktasında bir tane jüt ip kullanacağım. Evet, bu parça gayet uygun bu şapkamız için. Hem kalınlık olarak hem de renk ve tonlama olarak biraz daha hem parlak hem de uyguladığımız renge yakın şık duracak bir parça olduğunu düşündüğüm için bunu uygulamaya karar verdim. Lütfen yorumlarınızı da yazarsanız çok sevinirim. Çünkü hani düşüncelerinizi merak ediyorum. Görmek istedikleriniz varsa onları da belirtirseniz yorumlarda. Ee, Hem size cevap vermekten mutluluk duyarım hem de başka çalışmalarımda isteklerinizi, taleplerinizi göz önünde bulundurarak yeni çalışmalar ortaya çıkartabilirim. O yüzden hani fikir alışverişinde bulunursak birlikte ortaya çok daha farklı ve güzel şeyler de çıkarabiliriz. Bu çalışmaları yaparken kız çocukları olan anneler için söylüyorum. Kızlarınızla birlikte çok güzel onlara oyun evleri parçaları oluşturmuş oluyorsunuz. Hem etkinlik yapmış oluyorsunuz hem de bu şekilde birlikte vakit geçirip kendi oyuncaklarını kendilerinin yapmalarını sağlamış oluyorsunuz ve inanın bundan çok keyif alacaklardır. O yüzden daha birçok malzeme video yapımı aşaması gelecek. Beni takip etmeyi, videolarımı kaydetmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle düşünceleriniz varsa tam bu kanal sizin ihtiyaçlarınıza, isteklerinize yönelik olacak, emin olabilirsiniz. Her parçanın ayrıntılı olarak yapılışını göstereceğim çünkü. Evet, mor tüy vardı. Dediğim gibi malzeme fazla olduğu için elimde. Şimdi mor tüy vardı. Bu mor tüyü de bu şekilde yapıştırarak oraya biraz daha zenginlik katıyorum. Şapkayı biraz daha gösterişli hale getirmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Mor rengi de bu arada ben çok seviyorum. Görmek istediğiniz şapkalarımda ya da yapmamı istediğiniz şeyler olduğunda lütfen benimle paylaşın yorumlarda. Onları da yapayım ve birlikte sonuçlarını görelim. Çünkü o kadar geniş bir alan ki hani bazen benim aklıma gelmeyen şeyler olabiliyor. Beni yönlendirebilirsiniz bu anlamda. Öyle yaparsak belki de hiç düşünmediğimiz çok güzel, harika sonuçlar elde edeceğiz birlikte. Ve özel olarak sizlere de bununla ilgili teşekkür ileteceğim tabii ki. Evet, tüyümüzü de taktık. Bu şekilde yavaş yavaş artık şapkamız sona geliyor. Bir iki küçük dokunuşumuz kalıyor geriye. Gördüğünüz gibi uyguladığımız her parça şapkaya çok farklı bir hava katıyor. Yani tamamen jüt haliyle dantel döndüğümüzde değişti havası. Birleşim yerine geçtiğimiz biyeyle daha bir farklı hava aldı. Tüyü çok daha değiştirdi. Ve şimdi çiçeklerimi yerleştireceğim. Bugün bordo bir çiçeğim vardı. Gördüğünüz gibi onu yapıştırıyorum tüyümün. Hem o yapışkanlı kısımdaki kötü görüntüleri kapatmak hem de oralara daha şık bir görüntü katabilmek için bordo bir çiçek kullanacağım o kısmına. Yani burada e, daha bu renkleri patlatacak tonlarda kullanabilirsiniz aslında. Ben bordo bir de açık beyaz ya da kemik tonları da olabilir, bej rengi de olabilir. Çiçek de kullanacağım. Hani patlatacak, böyle biraz softluğu da alacak, biraz daha ben buradayım dedirtecek şeyler de kullanmak güzel oluyor aslında.
Evet, çok şirin oldu gördüğünüz gibi. Altta astarı da oldukça tok bir görüntü yaptı. Bu şekilde beyaz bir tane daha çiçek takıyorum. Bakın, hani farklı bir ton kullanmak nasıl havasını değiştirdi. Ee, Direkt ön plana çıkardı şapkadaki detayları. Şapkayı bile hani birçok malzemenin arasında ben buradayım dedirtecek noktaya getirdi. O yüzden bu tip şeyler kullanırken mutlaka arada onun rengini böyle patlatacak, biraz daha öne çıkaracak. Ama uyumlu da olacak tabii ki. Hani böyle çok birbiriyle alakasız da bir şey kullanmanız hoş olmaz. Soft bir duruş sergiledi sonuçta. Bu şekilde ince bir tane de boncuğumuzu yerleştiriyorum iki tane çiçeğimizin arasına. Biliyorsunuz bu tip vintage çalışmalarda genelde abartı çok olur ve süs detayı çok olur. Hatta benim bu yaptığımda bile az diyebilirim. O yüzden hani her şeyi uygulayabilirsiniz. Hiç bu konuda tereddüt yaşamayın bence. İçinizden ne geliyorsa kullanın. Sadece birbirine yakıştırabilmeyi bilin. Önemli olan o. Evet, şapkamız nihayet tamamlandı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.